Uzaydan hemen her şeyin göründüğü, teknolojinin ileri seviyelere geldiği böyle bir çağda, sicili en temiz uçaklardan biri olan Boeing 777'nin geçen onca seneye ve kurtarma alanında en pahalı harcamasına sahip arama çalışmalarına rağmen bulunamaması tarihe nasıl geçti sizce? Malezya uçağı tarihe arkasında hüzünlü ve gizemli bir hikaye ve kayıp Malezya uçağı olarak geçti. İsterseniz bu uçağın tarih sahnesine geçtiği günü ve sonrasını beraber hatırlayalım. 8 Mart 2014 Cumartesi, Malezya Hava Yolları'na ait 370 sefer sayılı Boeing 777-200 ER uçağı, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için içerisindeki 239 kişiyle birlikte havalandı. Hava koşullarında herhangi bir olumsuz durum yoktu. Kuala Lumpur ile Pekin'in arasında 4330 kilometrelik mesafe vardı. Uçak içerisinde 227 yolcu ve 12 mürettebatla Malezya'dan havalandıktan yaklaşık 5 saat 26 dakika sonra Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'na iniş yapması gerekiyordu. Malezya Hava Yolları'na ait 370 sefer sayılı uçuş tarihe çok üzücü, bir o kadar da esrarengiz bir olayla geçti. Malezya uçağının aradan geçen neredeyse 10 seneye ve tüm çaba ve aramalara rağmen enkazının bulunamaması olayın gizemini korumasına neden oldu. Peki Malezya uçağını bu kadar esrarengiz ve bilinmez yapan neydi? Komplo teorilerinin aslı var mı? Uçak düştüyse eğer teknik bir aksaklıktan dolayı mı düştü yoksa başka bir sebepten dolayı mı? Uçağın enkazı bulunmadıkça tüm bu sorular sorulmaya devam edecek. Biz de sormaya devam edelim. Öncelikle uçağın havalandıktan sonraki teknik ve uçuş bilgilerine bakalım. Uçaklar havalanmadan önce ve havalandıktan sonra kule diye tabir edilen hava trafik kontrolü ile iletişim halinde olurlar. Hava trafik kontrolünün görevi uçağın kalkışından inişine kadar emniyetli bir şekilde uçuşunu tamamlaması için hava trafik düzenini sağlamaktır. Malezya Hava Yolları'na ait 370 sefer sayılı uçak hava trafik kontrolü ile en son olarak yerel saatte 01.19'da kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurmuştur. Bu iletişimi kurduktan dakikalar sonra saat 01.22'de ise uçak hava trafik kontrolünün ikinci gözetim radarından çıkmıştır. Uçak ATS'nin ikinci radarından kaybolduktan sonra bu defa Malezya ordusunun birinci radarında göründü. Malezya ordusunun radarı 1 saat kadar uçağı takip etti. Buna göre uçağın planlanan normal güzergahından keskin bir şekilde batıya doğru saptığı gözlemlendi. Burada uçak Malay Yarımadası'nı geçmeye çalıştı ve Andaman Denizi üzerinde bulunan Malezya Yarımadası'nın kuzeybatısındaki Penang Adası'nın 200 deniz mili kuzeybatısında söz konusu radardan da tamamen çıktı. Uçağın radarlardan kaybolması üzerine Inmarsat uydu verilerine bakıldı. Inmarsat uydusu Birleşik Krallık merkezli 12 durağan uydusu olan iletişim ağıdır. Inmarsat uydusu ile Malezya uçağı arasındaki uydu iletişim analizlerine göre uçuş en az 08.19'a kadar devam etti. Tam olarak bulunduğu nokta tespit edilemese dahi Güney Hint Okyanusu'na doğru güneye doğru uçtuğu sonucuna varılmıştır. Malezya hükümeti söz konusu noktada herhangi bir iniş alanı olmadığını ve uçağın muhtemel olarak uçuşunun Hint Okyanusu'nun güneyinde bir noktada sonlandığı sonucuna varmıştır. Uçuş tarihinin en kapsamlı ve en pahalı arama çalışması olacak olan aramalara uçağın düşmesinden kısa bir süre sonra en son sinyal alınan bölge olan Tayland Körfezi ve Güney Çin Denizi'nden başlandı. İkinci gününde arama çalışmaları Malakka Boğazı'nın bir kısmını kapsayacak şekilde genişletildi. Daha sonra Andaman Denizi ve Bengal Körfezi üzerinde de devam etti. Ancak sonradan anlaşılan bir şey vardı. Sanıldığı gibi uçak radardan kaybolur kaybolmaz düşmedi. Uçak ile Hint Okyanusu üzerinde bulunan bir uydu sistemi arasındaki sinyal kayıtlarına göre uçak radardan kaybolduktan sonra 6 saat kadar uçmaya devam etti. Bu veriler ışığında Güney Çin Denizi, Tayland Körfezi ve Malakka Boğazı'ndaki arama çalışmalarına son verildi. Tayland'ın üzerinden Kazakistan'a uzanan koridor da gözden çıkarıldı. Çünkü o bölge askeri hava sahasıydı ve uçağın o bölgeden geçmesi halinde söz konusu ülkeler askeri radarlarında uçağın takılacağını ve uçağın tespit edilebileceğini söylediler. Arama çalışmaları daha çok Avustralya'nın batısındaki Güney Hint Okyanusu'na ve Avustralya'nın 75 derece boylamına kadar uzanan alana kaydırılmıştır. Bu veriler ışığında Avustralya 17 Mart'ta Sumatra'dan Hint Okyanusu'nun güneyine kadar olan bölgede arama kurtarma çalışmalarını yönetmeyi kabul etmiştir. Hiçbir yere olabildiğince yakın.
Avustralya Başbakanı Tony Abbott arama yapılacak alanı böyle nitelendirmişti. Bölge fırtınaları, düşman denizleri, yaşanılmaz iklim koşulları ve alabildiğince derin okyanus tabanıyla bilinir. Söz konusu bölgenin uydudan çekilen görüntülerine bakıldı. Yapılan incelemelerde birkaç nesne ve olası enkaz alanı tespit edildi ancak hiçbir arama gemisi ya da uçağı tarafından enkaz bulunamadı. Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını derinleştirmeye devam ettiler. Matematiksel veriler ile olası tahminler yapılmaya çalışılıyordu. Uçağın kalan yakıtı ve radara bıraktığı izler karşılaştırılıyordu. Bu veriler ışığında arama çalışmaları 2 defa farklı alanlara kaydırıldı. Uçağın uçuş kayıt cihazlarına bağlı sualtı yer belirleme işaretlerinin tespit edilebilmesi için Avustralya, Çin ve İngiltere'ye ait 3 sonar gemisi bölgede çalışma yürüttü. Ancak bu çalışmalardan da uçağa ait herhangi bir ize rastlanılamadı. Bu ilk etap çalışmaları 18-27 Mart 2014 tarihleri arasında yapıldı. Sonrasında arama kurtarma çalışmalarına bir gemi daha dahil oldu. Malezya, Çin ve Avustralya hükümetleri 120 bin kilometrekarelik deniz tabanını kapsamlı bir şekilde aramak için ortak taahhütte bulundu. 17 Ocak 2017 tarihinde ise ülkeler arama çalışmalarının askıya alındığını duyurdu. 17 Ekim 2017'de özel bir firma olan Amerika merkezli Ocean Infinity arama çalışmalarına devam etmeyi teklif etti. Arama girişimi Malezya hükümeti tarafından ancak enkazın bulunması halinde ödeme yapılacağı teklifiyle kabul edildi. Ocean Infinity, olası en muhtemel olarak belirlediği 48.500 kilometrekarelik alanda arama çalışmalarını sürdürdü. Mayıs 2018 itibariyle gemi 8 arama tarama aracı kullanarak toplam 112.000 kilometrekarelik bir alanı taradığını bildirdi. Ocean Infinity firması 31 Mayıs'ta Malezya hükümetiyle olan sözleşmesinin sona erdiğini ve arama çalışmalarının da 9 Haziran 2018'de sona erdiğini bildirdi. Arama çalışmaları sırasında toplanan okyanus tabanı verileri Nippon Vakfı GEPCO Deniz Tabanı projesine bağışlandı. Ocean Infinity, en olası alanın 2018'de yapılan çalışmaların esas alındığı 7. yay ve etrafında bir nokta olduğuna inanıyordu. Firma, önceki verilere dayanarak 2023 ve 2024'te yeni bir arama çalışması yapmak istediğini iletti. Bu çalışmalarda şirket yeni arama gemisi Armada'yı kullanacaktı. Ancak Malezya hükümeti aramaya başlamak için güçlü deliller talep etti. Yeni kanıtlar henüz tamamlanmadı. Malezya 370 uçağına ait olduğu tespit edilen irili ufaklı bazı parçalar bulunmuştur. Ancak kesin olarak tespit edilen en değerli enkaz parçası uçağın sağ flaperon'u olmuştur. Temmuz 2015'te sualtı arama bölgesinin yaklaşık 4000 kilometre batısında Hint Okyanusu'nun batısındaki bir ada olan Saint Andre, Réunionn'daki bir plajda bulunmuştur. Yapılan incelemelerde flaperon'un seri numarasından uçağın parçası olduğu tespit edilmiştir. Texas Üniversitesi Matematik Profesörü Gong Chen, uçağın denize dikey olarak girmiş olabileceğini, başka herhangi bir giriş açısının uçağı birçok parçaya ayıracağını ve bu parçaların çoktan bulunmuş olması gerektiğini savundu. Uçağa ait olduğu tespit edilen flaperon üzerinde yapılan inceleme neticesinde uçağın düşerken iniş kanatlarını uzatmadığı sonucuna varılmıştır. Bu da uçağın yüksek hızda spiral dalış şeklinde düştüğü teorisini desteklemektedir. Uçağın düşüşüyle alakalı olarak yapılan çalışmalar neticesinde 3 teori ortaya çıkarıldı. Bunlar uçuş sırasında motor arızası gibi bir arızanın meydana gelmesi, yakıtın bitmesi sebebiyle süzülme olayı veya mürettebatın hipoksi denilen oksijensiz kalma durumu. Uçağın Hint Okyanusu üzerinde iletişimsiz ve rotasında bir değişiklik olmadan 5 saatlik bir uçuşun buradaki seçeneklerden hipoksiyi öne çıkardığı düşünülmektedir. Hiçbir teori kesin olarak tespit edilememiş ve muhtemel tahmin düzeyinde kalsa da uçağın kontrolünün bir şekilde kaybedildiği veya kaybedilmiş gibi gösterildiği en olası sonuçtur. Kesin olan bir gerçek var ki Malezya uçağı içerisindeki 239 kişiyle birlikte düştü. Konuyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Pilotlardan şüphe duyuldu. Uçağa binen pasaportsuz 2 yolcudan şüphe duyuldu. Tüm bunlara rağmen uçağın düşmesinde kasıt olup olmadığı konusu netlik kazanmadı. Yapılan detaylı araştırmalar, ülkelerin sürece katılımı, teknik analizler süreci bir sonuca götürmeye yetmedi. Kurtarma çalışmasına katılan aktörler bilimsel yöntemlerle olması gerekeni fazlasıyla yapmaya gayret gösterdi ancak gerçekçi ve kesin bir sonuca varılamadı. Çok bilinmeyenli bir denklem gibi sanki her şey göz önünde ve kimse bunu görmüyor gibiydi. Bilindiği gibi uçak rotasını belirli bir süre sonra ani bir şekilde kırıyor. Sonrasında tekrar U dönüşü yapıp kaybolduğu rotaya giriyor. Yani burada çok bariz bir şekilde bilinçli yapılan bir mürettebat hareketi var veya bir hava korsanı tarafından uçağın yönünün değiştirilmesi durumu söz konusu. Pilot hala en büyük şüpheli ama kesin bir kanıt bulunamadı. Uçak içerisindeki yolcuların sicilleri tek tek incelendi ve 2 adet yolcunun pasaportunun sahte olduğu ortaya çıktı. Yolcular İran uyruklu çıkarken pasaportların biri Avustralya, diğeri ise İtalya'ya aitti.
Söz konusu pasaportların olaydan 2 sene önce Tayland'da çalındığı ortaya çıktı. Bilet alan kişilerden biri 19, diğeri 29 yaşında 2 İranlı erkek yolcuydu. Interpol bu yolcuların geçmişini araştırdığını ve suçlayıcı bir durum olmadığı üzerinde durduklarını açıkladı. Hatırlanacağı gibi uçakta bulunan flaperon parçasının yapılan incelemelerde açılmadığı tespit edilmişti. Flap, uçağın iniş sırasında açılan bir parça olduğu için flapın açılmamasından uçağın hiçbir zaman iniş konumuna getirilmediği anlaşılıyor. Bunun neticesinde daha önce belirtilen 3 neden ortaya çıkıyor. Pilotlar tarafından kasti olarak açılmadı, uçakta korsan vardı veya bilinç kaybı yaşandı. Pilotlara gelecek olursak, uçağın kaptan pilotu 53 yaşındaki Zahir Ahmet Şah ve yardımcı pilotu 27 yaşındaki Farik Abdülhamit'ti. Uçakla ilgili araştırma yapan araştırmacılardan pilotun kasıtlı davrandığını iddia edenler oldu. Ancak kazayla ilgili birçok çalışma yapan Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu bu iddiayı kesin olarak reddetti. Büro direktörü Peter Foley, her delilin tarafsız olarak incelendiğini, varılan neticenin uçağın düşüş anında herhangi bir pilot tarafından kontrol altında olmadığı sonucuna vardıklarını bildirdi. Gerçekten de Avustralya uçakla ilgili çok fazla araştırma yaptı ve destek verdi. Bu anlamda bu görüş dikkate alınmalıydı ve alındı da. Bugün gelinen noktada teknolojinin ve yapılan harcamaların neticesinde bir sonuç alınamadığı için umutlar tükenmiş durumda. En son arama yapan Ocean Infinity firması daha önceki tecrübelerine dayanarak tekrar arama yapmak istediğini Malezya hükümetine iletmişti. Ancak söylediğimiz gibi Malezya hükümeti firmadan arama yapmak için inandırıcı kanıtlar talep etti. Şu an bu süreç bekleme halinde. Yine pilotlarla ilgili olarak ortaya atılan ancak bir sonuç alınamayan iddialardan bir tanesi de uçağın kaptan pilotu Zahir Ahmet Şah'ın evindeki bilgisayarda tespit edilen simülasyon çalışması oldu. Pilotun evinde bulunan simülasyonda uçağın gitmesi gereken rota değil, Hint Okyanusu'nun güneyine doğru bir uçuş planı vardı. Bu da uçağın kaybolduktan sonra gitmiş olabileceği rotalardan biri olarak kabul ediliyor. Uzay mühendisi Richard Godfrey'e göre Zahir Ahmet Şah uçağın rotasını bilinçli olarak değiştirdi. Godfrey'e göre uçak radarlardan kaçınmak için her türlü rota değişikliğini yaptı ve bunun yanında uçağın hızını da sürekli olarak değiştirdi ki bu bilgiler doğru bilgiler. Ancak Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu pilotun geçmişinde herhangi bir psikolojik rahatsızlık olmadığını, bu simülasyonun resmi olarak bir kanıt sayılamayacağını vurguladı. Malezya hükümeti ve Avustralya'nın kabul ettiği teoriye göre uçakta bilinç kaybı yaşanmıştı. Buna kanıt olarak uçağın yüksek ve gittikçe artan hızda suya dalış yaptığıydı. Yani uçak herhangi bir kişinin kontrolü altında değildi. 2018'de konuyla ilgili olarak Malezya hükümeti tarafından yayınlanan raporda kesin bir sonuç verilmiyor ve bu rapor yeterli bilgi olmamasından dolayı son rapor olarak değerlendiriliyor. Söz konusu arama kurtarma çalışmalarının maliyetinin 200 milyon doları geçtiği belirtiliyor. Uçakta bulunan yolcuların aileleri Voice 370 adıyla bir grup kurdu. Aileler taleplerini bu grup üzerinden dile getiriyorlar. Son olarak Ocean Infinity firmasının arama çalışmasına devam etmesi için izin verilmesini Malezya hükümetine bildirdiler ve arama çalışmalarının devam etmesini umduklarını dile getirdiler. Bütün bunlar olurken AJU Advances adlı bilimsel dergide uçağın yerini tespit etmek için deniz kabuklarından faydalanılabileceği belirtilen bir yazı yayınlandı. Buna göre bilim adamları Raynon adasında bulunan flaperonun üzerine yapışan sülük ayakkabıların incelenmesinin uçağın enkazının ilk nereye düştüğünü ortaya çıkarabileceğini belirttiler. Güney Florida Üniversitesi'nden Dr. Gregory Herbert'a göre uçağın parçasını kaplayan sülük ayakkabıların kabuklarının jeokimyası kaza hakkında ipuçları verebilirdi. Sülük ayaklılar gibi organizmalar her gün ağaç halkasına benzer bir dış katman oluşturarak kabuklarını büyütürler ve her katmanın özelliği okyanus suyu sıcaklığına göre değişir. Çalışma henüz netlik kazanmadı. Dr. Herbert'a göre bu yöntem henüz flaperon üzerindeki sülük ayaklılara uygulanabilir değil ama şimdilik bunun yapılabileceği kanıtlanmış durumda. Kim bilir, belki bir gün 200 milyon dolar harcanan arama kurtarma çalışmalarının yapamadığını bir deniz kabuklusu türü olan sülük ayaklılar yapacak. O zaman videomuzu Zahir Ahmet Şah'ın kayıtlara geçen son sözüyle bitirelim.